Mihri'nin Tarifleri kanalı sürprizlerine devam ediyor. Bugün çam ağacı şeklinde pasta yapacağız. Üstelik yaparken hiçbir katkı malzemesi kullanmadan, tamamen doğal yollardan ıspanak ile hazırlayacağımız bu tarifi vermek için sabırsızlanıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Ekranda malzemeleri görmektesiniz. Şimdi pasta tarifine başlayabiliriz. Nişasta, şeker ve sütü tencerenin içine döküp karıştırmaya başlıyoruz. Eşit karışması için nişasta ve şekeri önce döktüm. Daha sonra azar azar üzerine sütü döküp karıştırmaya devam ediyorum. Kreması pişip kaynamaya başlayana kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Krema kaynamaya başladığında kabarcıklar çıkmaya başlayacak. Aynı zamanda kıvamı da koyu bir hale geliyor. Birkaç dakika sonra da ocağın altını kapatıyorum. Şimdi sıra geldi pastaya. Yeşil rengini veren karışımı hazırlamaya. Ispanakları görmüş olduğumuz gibi rondonun içine yerleştiriyorum. 200 mililitre suyu üzerine ekliyorum. Rondonun kapağını kapatıyorum. Karışımı hazırlamaya hazırız. Kreması bir kıvam olasıya kadar rondodan ıspanakları geçirmeye devam edeceğim. Karışımı bir bardağın içerisine döküyorum. Kıvamını tam belirleyebilmek için su miktarını siz artırıp azaltabilirsiniz duruma göre. Şimdi sıra geldi kekimizi hazırlamaya. Yumurtayı ve şekeri bir kabın içerisine alıyorum. Çırpıcıyla çırpmaya başlıyorum. Homojen bir dağılımı sağladıktan sonra mikserle çırpmaya devam ediyorum. Köpük kıvamını alıncaya kadar çırpmaya devam ediyorum. İyice çırptıktan sonra köpük kıvamına ulaştı. Daha sonra üzerine ıspanak karışımını ve sıvı yağı döküp bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Unu ve kabartma tozunu ekleyip karıştırma işlemine devam ediyorum. Karışımımız iyice kıvama geldi. Şimdi sıra geldi tepsi kağıdı hazırlamaya. Fırçayla tepsi kağıdının üzerine döktüğümüz yağı iyice yayıyorum. Hazırlamış olduğumuz karışımı tepsi kağıdının üzerine döküyorum. Karışım tepsinin üzerine döküldü. Tepsinin üzerinde eşit miktarda olması için orantılıyorum. Orantılama işlemini de bitirdiğimize göre artık tepsiyi fırına verebiliriz. 180 derecede yaklaşık 12 dakika pişiriyoruz. Kekimiz hazır. Ekranda gördüğümüz gibi ikinci kekimizi de aynı şekilde hazırlıyoruz. Pastamız 2 katlı olduğu için 2 kek hazırladık. Şimdi tekrar kremayı hazırlamaya devam edebiliriz. 200 mililitre krema ekranda görüldüğü gibi döküyoruz. Önce kaşık yardımıyla ekranda görüldüğü gibi karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar devam ediyoruz. Yavaş yavaş krema kıvamına ulaşıyor. Tabii belli bir süre vermek istemiyorum. Sürede değişiklik olabilir. Kıvamı elde edene kadar siz karıştırmaya devam edin. Fırından çıkarmış olduğumuz kek kağıda yapışmıştı. Son derece normal ve keki kağıttan kurtarıyorum. Bu işlemi yaparken kızımdan yardım aldım. Beraber ikimiz keki kağıttan kurtarıyoruz.
Kızımın da yardımıyla keki tepsiye alıyorum. Siz de birinden yardım alabilirsiniz. İyi olur. Kekin kırılmaması için şimdi sıra geldi çam ağacı şekli vermeye. Ben bir kağıda çam ağacı şekli çizip kağıtla kesmiştim. Kalıp olması için daha pratik kesebilmek için keki siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Böylelikle tam bir çam ağacı şekli pastamızı verebileceğimiz her şeyi özenle yapıyorum ki pastamız gerçekten güzel görünsün. Özellikle bu pastayı torunum için hazırladım. Benden istemişti. Hatta bu pastayı okula götürdü. Arkadaşlarına ikram etti. Sınıfında yaklaşık 20 tane öğrenci vardı ve hepsine rahat bir şekilde yetti. Hazırlamış olduğumuz kremayı tepsinin üzerine iyice yayıyoruz. Kesmiş olduğumuz çam ağacı şeklindeki keki tepsinin üzerine birinden yardım alarak ekranda görüldüğü gibi koyuyoruz. Burada yardım almanızı tavsiye ederim. Kekin kırılmaması için. Ağacın gövde kısmını artan parçalardan bir parça alarak ekranda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Şimdi aynı şekilde ikinci kekin kesim işlemine de yapıyorum. Yine aynı şekilde kestiğim parçaları çıkartıyorum. Böylelikle pastanın ikinci katı oluşturacak kekimiz de hazır. Artan tüm parçaları bir kaba alıyorum. Kek hafif nemlendirmek istiyorum. Bunun için de kekin üzerine ekranda görüldüğü gibi süt döküyorum. Bir kaşık yardımıyla. Daha sonra üzerine kremayı sürmeye başlıyorum. Açıkçası torunum ve arkadaşları için yaptığım için kremayı bol kullandım. Bol bol pastaya krema sürüyorum. Siz de kendi tercihinize göre krema miktarını ayarlayabilirsiniz. Kremanın üzerine de Hindistan cevizini döküyorum. Daha sonra ceviz parçalarını döküyorum. Damla çikolataları ekliyorum. Kekin ikinci katını yine kızımdan yardım alarak üzerine koyuyorum. İlk katta olduğu gibi yine sütle nemlendiriyorum. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. En üstte de kremayı döküyorum. Yine aynı şekilde kremayı eşit bir şekilde yayıyorum. Ağacın gövdesini oluşturacak parça yine artan parçalardan kesip yerine koyuyorum. Üzerine süt döküp nemlendiriyorum. Hem bu parçayı da üzerine krema ekliyorum. Köşelerde kremayı iyice yediriyorum. Pastamızın her bir köşesine krema oldu. Şimdi artan parçalarımızı rondonun içerisine ekliyorum. Eklerken keki küçük parçalara ayırıyorum. Parçaları rondodan geçiriyorum. Geçirdiğimiz parçaları bir tabağın içerisine alıyoruz. Şimdi bu parçaları pastanın üzerine serpiştiriyoruz. Siz kendi damak zevkinize göre az da ekleyebilirsiniz, çok da. Ben artan tüm parçaları pastanın üzerine ekledim. Süs çikolatasıyla ağacın gövdesini oluşturuyorum. Evet, eklediğimiz çikolata parçaları gövde rengini verdi. Tam bir çam ağacı şeklinde olmaya başladı pastamız.
Pastamızın üzerini süslüyorum. Renk renk süsler ekledim. Bunların içerisinde kelebek şekli var. Başka şekiller var. Siz de çocuklarınızı mutlu etmek için değişik şekillerde pastayı süsleyebilirsiniz. Pastamız gerçekten görsel olarak çok güzel oldu. Çocukların çok beğeneceğinden eminim. Bu pastayı da torunum için hazırlamıştım. Biz de çok istiyorduk. Yeşil rengini doğal yolla verdik. Pastaya herhangi bir katkı maddesi kullanmadık. Bu yüzden son derece sağlıklı bir pasta olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan satın aldığımız pastalara katkı maddelerini konulduğu düşünürsek bu pastayı hazırlamanızı öneririm. Yaklaşık 1 saat sürebilir. Pastayı hazırlama ancak eliniz alıştıktan sonra çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Son olarak torunumdan pastayı hazırlarken yardımcı olmasını istemiştim. O da pastayı süsleme kısmında bize yardımcı oldu. Teşekkürler prensesim.